Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün mantarla yapılabilecek muhteşem bir tarif paylaştım. Vaktim olmadığı zaman hemen bu tarifi yapıyorum. İnanılmaz derecede lezzetli ve gerçekten de çok pratik oluyor. Eminim deneyen herkes bu tarifi çok beğenecek ve her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 1 kilogram mantar var. Eğer mantarları küçük kullanırsanız daha da lezzetli olacaktır. Bu arada ben her zaman mantarların bu sap kısımlarını yani toprağa değen kısımlarından bir miktar kesiyorum. Daha hijyenik oluyor. Hepsini güzelce kestikten sonra bol suyla güzelce yıkadım ve hemen bir süzgece aldım. Mantarları yıkadıktan sonra eğer evinizde varsa bir miktar limon sıkmanızı tavsiye ediyorum. Birazcık limon sıktıktan sonra ellerimle güzelce karıştırıyorum. Bu işlemi mantarların kararmaması için yapıyoruz. Zaten haşlama yapacağız. Biraz sonra göreceksiniz. Haşlanan mantar zaten kararmıyor ama limon sıktığımız için daha da aza indirmiş olacağız. Finalde zaten göreceksiniz. Hem besleyici hem de gerçekten de çok hafif bir tarif. Doyurucu özelliği de var. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Özellikle işten geldiğiniz zaman eğer vaktiniz yoksa hemen bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Veya yemeklerin yanında meze olarak da bu tarifi değerlendirebilirsiniz. Mantarları çok seri bir şekilde dörde kestim. Şimdi hemen haşlamaya başlayacağım ama bir tane limon sıkmanızı tavsiye ediyorum. Hatta yarım limon yeterli olacaktır. Eğer evinizde limon yoksa tabii ki de kullanmayabilirsiniz. Tencereye bir miktar içme suyu aldım ve kaynamasını bekledim. Ardından bir yemek kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım. Güzelce karıştırdım. Limon suyunu da ilave ettim. Yarım limon suyu yeterli olacaktır. Ve şimdi hemen mantarları ilave ediyorum. Mantarlar 8 veya 10 dakikanın içerisinde pamuk gibi olacaktır. Lütfen ara ara kontrol edelim. Daha fazla olmasına gerek yok. Çünkü daha fazla ocakta kalırsa mantarlar eriyecektir. Mantarlar haşlanırken ben de hemen buzdolabından yoğurt çıkarttım ve güzelce karıştırıyorum. Biraz sonra bol miktarda sarımsak ezmesi ilave edeceğim. Bu arada eğer süzme yoğurt kullanırsanız daha da güzel olacaktır. Mantarları tadarak kontrol ettim ve şu anda pamuk gibi olmuş. Dediğim gibi daha fazla kalırsa lezzeti gider mantarın. O yüzden lütfen dikkatli olalım. Hafif diri de olabilir eğer çok seviyorsanız. Kendi damak zevkinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Haşlanan mantarı hemen süzdüm ve mantarın suyundan da bir miktar ayırdım. Artık mantarlar pişti ve servis için hazırdır. Gerçekten de çok lezzetli olacak. Çok hafif bir tarif. Eminim denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz. Şimdi bol miktarda sarımsakları da hemen eziyorum.
bol sarımsaklı yoğurt da hazır. Şimdi hemen bir sos hazırlayacağım hızlı bir şekilde. Hepimizin bildiği normal mantarda kullanmış olduğumuz sosu hazırlayacağız. Bol miktarda bir tavaya tereyağı aldım. 2 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Veya 1,5 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Çok az domates salçası ve yine çok az birer tatlı kaşığı biber salçası ilave ettikten sonra güzelce salçaların kokusu gidene kadar kavurdum. Ardından mantarın suyundan ilave ettim. Yarım çay bardağı kadar ayırmıştım ve şimdi güzelce karıştırıyorum. Bol miktarda baharatlarını da ilave ettim. Kırmızı toz biber ve karabiber kullandım. Güzelce şimdi karıştırıp hemen ocağın altını kapatıyorum. Evet, artık servise geçiyorum. Bu arada mantarların lütfen tuzunu kontrol edelim. Çünkü haşlama esnasında mantar yeteri kadar tuzu emmiyor. O yüzden gerekirse bir miktar daha ilave edebilirsiniz. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Özellikle işten geldiğiniz zaman hemen kendinize şipşak hazırlayabilirsiniz. Üstelik çok hafif. Dediğim gibi davet sofralarında salataların yanına yine bir meze olarak da hazırlayabilirsiniz. Eminim misafirleriniz de çok beğenecektir. Evet, artık servis için hazırdır. Bir servis şekli daha var. Onu da göstereceğim sizlere biraz sonra. Gerçekten de çok lezzetli. Mantar, tereyağı ve sarımsaklı, bol sarımsaklı yoğurtla buluşması efsane. Eminim deneyenler çok beğenecek ve her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Daha doyurucu olmasını istiyorsanız mantarlarla biraz makarnaları karıştırabilirsiniz. Gerçekten de bu haliyle bile çok doyurucu ve gerçekten de çok lezzetli. Veya da böyle bir sunum yapıp masanıza koyabilirsiniz. Gerçekten de her ikisiyle de çok şahane oluyor. Tarifim ortalama 4 veya 5 kişiliktir. Hiç düşünmeden güvenle bu tarifi deneyebilirsiniz. Ve böylelikle bir videomu daha burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.